Yani çünkü setekûnü fitenün kakıtallel muzlim yani. Karanlık gecenin basması gibi fitneler bütün ümmetimi saracak buyuruyor. Yusbihu racülü fiyâ mü'mine ve yumsî kâfir. Adam sabaha imanlı kalkacak, akşama eve kafir gelecek. Nikah da gitti. Hepsi gitti yani. Adam yolda bir şey dinliyor. Ona inanıyor. Şeriatı inkar ediyor. Kur'an ayetini inkar ediyor. Oldu kafir. Kimse de ona kafir diye gidip de nüfus kağıdına kafir yazmıyor. Alnında da Deccal gibi kefere yazmıyor. Adam eve geliyor. Karısı da zannediyor. Bizim Müslüman kocam geldi zannediyor. Halbuki adam elfazı küfür konuştu. Elfazı şirk konuştu. Ondan sonra gitti imanı gitti yani. Nikah zaten gitti. İmansız nikah mı kalır? Ondan sonra. Nereden türedi bu kadar veledi zina diyorsun sen? Memlekette bereket kalmak, hayır kalmamış. Bu kadar hırsız, bu kadar eşkıya, bu kadar soysuz, bu kadar yolsuz. Nereden türedi diyorsun? Nereden türedi kardeşim? Adam elfazı küfür, elfazı şirk, devamlı küfür şiirleri konuşuyor. Dinden imandan çıkaracak laflar konuşuyor. Adama ayet okuyorsun. Yok öyle bir ayet diyor ya. Ya yok derken niye dayanarak yok? Sen Müslümanım diyorsun. Nasıl yok ayet? Öyle bir şey mi olur diye Allah öyle bir şey demez diyor. Allah adına hüküm veriyor ya. Ne kadar ciddi bir mesele ya. İşte adam sabah imanlı çıkıyor, akşama kafir dönüyor. Ve yumsi müminen, akşam imanlı geceye kavuşuyor. Ve yusbul kafir, sabaha kafir çıkıyor. Ya bu televizyonlarda öyle programlar, şunlar bunlar. Ben de diyorum acaba ne etti adamı? Hanımı mı dırdır ediyor da kafasını mı bozdu? Adam elfazı küfür mü konuştu? Dinden mi çıktı? Neden kafir olacak sabahtan akşama diyorum. Çünkü televizyonlar, internetler çıkınca ana öyle programlar, öyle evrim teorileri, öyle bir tezler, Kur'an'a muhalif, sünnete, şerata tam muhalif, yani insanı tam kafir edecek öyle şeyler konuşuluyor ki tasdik eden de gider ya. Tasdik eden de gider, hediyen de gider. Yani sabah Müslüman, akşama imanlı, sabaha çıktı imansız. Namaz kılsan ne olur, cemaate gitsen ne olur? Evvela iman, şirkle bulaştırmayacaksın kardeşim. Mevla'nın kudreti hiçbir şeyden aciz değil. Vallahi ala bir şeyin kadir diyor, ondan sonra mucizeye inanmıyor, ona inanmıyor, buna inanmıyor. O olur mu bu olur mu? Bu neden? Neden? Çünkü bunu papaz dese, haham dese daha çok inanır. Ters tepki yapar. Ama tefsir profesörü deyince, din adamı deyince, ilahiyat adına konuşunca bu hoca adam şimdi. Bu buna inanmıyorsa ben de inanmamı bekleme hoca efendi diyor. Demek ki diyor buna inanmadan da Müslüman olunuyor diyor. Mevzu burada büyük tehlike oldu. Ve bu tehlike sardı. Evi ocağı sardı. Ondan sonra çoluk çocuk ateist oldu, deist oldu, bilmem ne oldu. Şimdi bu adam, şimdi Dücane Cündioğlu dediğin Kur'an'a meal yazmaya cesaret etmiş bir adam, din, vahiy, akla uyacak dedikten sonra bunun deistten ne farkı var? Deist ne? Allah var, peygambere ne lüzum var? Şimdi burada vahiy akla uyacaksa akıl onda da var. Kendinde var akıl. Kendini akıllı görüyor tabii ki. Bunu dediğine göre akıllıyım diye bunu konuşuyor. Din, vahiy akla uyacak dediği zaman ondan sonra da sen de diyorsun ki deist. Şimdi buna deist desen seni mahkemeye verir. Mahkemeye verir bana deist dedi diye. Şimdi senin vahiy, Kur'an, sünnet akla uyacaksa zaten peygamber aradan kalkıyor. Akıl var. Evet. Bunun sonu deizme gidiyor, ateizme gidiyor. Zaten deizm diye bir şey yok yani. Deizmle ateizm eşittir. Yani peygambersiz Allah'a inanma diye bir şey olamaz. Yani siz orada ateistle deisti farklı görürseniz orada da sıkıntıya girersiniz itikaden. Çünkü peygambere inanmayan, risalete inanmayan, sünnetin vahiy olduğuna inanmayan, sünnetin de vahiy olduğuna inanmayan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bütün buyurduklarının Allah'tan gelen vahiy ile beyan olduğuna inanmayanın Kur'an'a imanı yoktur. Olamaz. Olamaz. Dolayısıyla sünneti devreden çıkaran, peygamberi devreden çıkartmıştır. Peygamberi devreden çıkaran Allah'ı devreden çıkartmıştır. Ondan sonra ben sünnete inanmıyorum ama Allah'a, peygambere inanıyorum demek o kadar saçma bir şeydir ki ben bu çocuğa inanıyorum ama anasına babasına inanmıyorum. Onlar yok demek kadar mantıksız bir şeydir. İzahı yok. Gerisi olmadan nasıl bu şey olacak yani? Tohumuna inanmıyorum, bir sebzesine inanıyorum'a döner yani. Olacak iş değil. Onun için bunlar hepsi birlikte yaşanan sorunlar.